Bugün sizinle çok özel bir şey paylaşmak istiyorum. Bazı şeyler vardır. Sadece göründüğünden ibaret değildir. İçinizde en derin hislerinize temas eder ve sizi tarifi mümkün olmayan duygulara sürükler. Zima Mavisi benim için onlardan biriydi. Bugün size hayatımda izlediğim en iyi kısa animasyon filmi olan Zima Mavisi'nden bahsetmek istiyorum. Zima'nın insana dair, anlam arayışına dair muhteşem yolculuğuna tanık olmak için gelin benimle. Zima Mavisi, Mart 2019'da Netflix'te yayınlanan Love, Death and Robots isimli antoloji dizisinin bölümlerinden biri. Her bölümü birbirinden güzel, anlamlı ve mesaj taşıyan bu dizinin Zima Blue adlı bölümü, bana göre içlerinde en yüksek anlam ve değer taşıyanı. İyi bir film, izledikten sonra hayata bakış açınızı değiştirebilecek olandır derler. İşte Zima Mavisi benim için öyleydi. Şimdi eğer izlemediyseniz hemen videoyu burada durdurup ya da sonra izle butonuna tıklayıp önce Zima Mavisi'ni izlemenizi istiyorum. Bir antoloji dizisi olduğu için herhangi bir bölümünden başlayabileceğiniz için bir sorun olmayacaktır. 10 dakika uzunluğunda bir animasyon olduğu için de hemen izleyip gelebilirsiniz. Gelin ve 10 dakikaya neler sığdırılabileceğini hep birlikte görelim. Zima, insan portreleri çizerek başlayan yetenekli bir ressamdı. Fakat bu Zima için asla yeterli değildi. İnsan formu, Zima'nın anlatmak istedikleri için yetersiz kalıyordu. Bu yüzden Zima, sanatını daha öteye taşımak için bakması gereken yerin daha yükseklerde, daha yüce bir şey olduğuna karar verdi. Kainat. Zima'nın muazzam güzellikte evren tasavvurlarını içeren müral çalışmaları böyle başladı. Çalışmalarının muhteşemliği inkar edilemezdi. Bu muhteşem eserlerini sergilediği bir gün, eserinin ortasında küçük mavi bir kare göze çarpıyordu. Daha sonra giderek büyüyen, farklı şekil ve biçimlerde tezahür eden bu mavi şekiller giderek Zima'nın eserlerinin ana odak noktası olmaya başlamıştı. Biçimleri ve boyutları değişse de kullandığı mavinin tonu hep aynıydı. Öyle bir an geldi ki artık Zima'nın eserinde kendisine has o Zima mavisi dışında hiçbir şey kalmamıştı. İnsanlar düşündüler ki Zima artık bundan daha ileri gidemez. O kadar yanılmışlardı ki. Zima durmadı, duramazdı. Zima mavisi giderek devasa boyutlara ulaştı. Dev gökdelenler büyüklüğündeki tabloları gören insanlar her seferinde artık bu son noktadır diye düşünmüş olmalılar değil mi? Ama Zima daha yeni başlıyordu. Sonunda Zima işini öyle bir noktaya getirdi ki asteroidlerin üzerini boyuyor ve Zima mavisini evrene çiziyordu. Ve evet, Zima tüm bunlardan sonra bile hala tatmin olmamıştı. Zima, yasa dışı sibernetik modifikasyonlar konusunda uzman bir gezegende oldukça radikal operasyonlar geçirdi. Tenini her türlü ortama dayanabilecek bir materyalle değiştirdi. Gözleri artık bilinen tüm spektrumları görebiliyordu. Zima, evrenle doğrudan temas kurmak istiyordu. Fakat Zima sonunda fark etti ki, evren zaten kendi gerçeğini Zima'nın yapabileceğinden çok daha iyi anlatıyordu. Bunun üzerine Zima, İlk defa bir basın mensubuyla röportaj yapmayı kabul etti. Zima bir karar almıştı. Tüm hikayesini dünyayla paylaşacaktı. Zima, dünyanın gözünde sanatıyla inanılmaz bir boyuta ulaşan, makine parçalarıyla sibernetik bir bütünlük yaşamış olan bir insandı. Fakat Zima'nın gerçek hikayesi aslında bundan çok farklıydı. Uzun zaman önce kullanışlı robotlar üzerinde çalışmalar yapan yetenekli bir kadın vardı. Kadın ev işlerini yapan birçok robot yapmıştı ama havuzunu temizlemesi için yaptığı robotunu diğer robotlardan ayrı tutuyor, onu bir başka seviyordu. Küçük robotun tek yaptığı sürekli olarak havuzun seramik kenarlarını temizlemekti. Kadın robotun yaptığı bu işten tatmin olmadı. Bu yüzden kadın çok sevdiği bu robotunu daha gelişmiş ve zeki bir hale getirmek istedi. Ona kendi kararlarını vermesini sağlayacak ve işini yaparken farklı stratejiler geliştirmesine olanak tanıyacak bir beyin verdi. Küçük robot artık çevresindeki görsel verileri işleyebiliyor, havuzu nasıl daha iyi temizleyebileceğine dair yeni yöntemler deniyordu. Aradan zaman geçti ve kadın öldü. Küçük robot sürekli başka sahiplerin eline geçip duruyordu. Her yeni sahibi onu biraz daha değiştiriyor,
kendi istekleri ve arzuları doğrultusunda geliştiriyordu. Robot her yenilemeyle daha çok insan biçimine yaklaşıyordu. Ve evet, o robot Zima'nın ta kendisiydi. Zima'nın serüveni bu havuzda başlamıştı. Eserlerinin içine yerleştirdiği o mavi şekilse gördüğü ilk şey olan imalatçısının Zima mavisi adını verdiği fayanslardı. Zima, son eserini sergilemek üzere bir gösteri düzenledi ve tüm dünyanın gözü önünde kendini o ilk başladığı havuza batırıp gelişmiş bütün fonksiyonlarını devre dışı bırakarak imha etti. İnsanlar neler olup bittiğine bir anlam veremezken Zima'nın bozulan parçalarının içinden işe ilk başladığı o küçük robot formu ortaya çıktı. Zima'ya göre artık hakikat arayışı bitmişti. Onca şeyden sonra sonunda başladığı yere dönmüştü. Bir işin iyi yapılmasıyla ortaya çıkan o basit zevki çıkarıp almak için. Muhteşem, öyle değil mi? İngiliz bilim kurgu yazarı Alastair Reynolds'ın Zima Blue and Other Stories isimli kitabından uyarlanan bu animasyon filmi bize hayata ve anlam arayışına dair çok önemli dersler veriyor. Bu tip dersleri size okullarda öğretemezler. Ama iyi hazırlanmış bir animasyon filmi 10 dakikada bunu size gösterebilir. İnsanlık yüzyıllar boyunca hakikat ve anlam arayışı içinde koşup duruyor. Fakat bu yolculuğumuzda çoğu zaman farklı yollara sapıyoruz. Hep daha fazlasını istiyor ve ona ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ona ulaştığımızdaysa artık kendimize yeni amaçlar ediniyoruz ve bunun sonu hiç gelmiyor. İstedikleri her şeye sahip olan, lüks içinde yaşayan, neyi isterse satın alabilecek durumda olan tüm o insanları düşünün. Sizce hayat amaçlarına ulaşmış hissediyorlar mı? Sizce yaşamlarını anlamlandırabilmiş ve huzura erebilmiş kişiler mi? Özel jetleri olan insanlar, emin olun, kendisininkinden bir üst model jeti olanlara bakmaktan geri duramıyorlar. Zima tek bir amaç için vardı. Basit bir amaç. Fakat insan doyumsuz, hırslı ve sahip olduklarıyla asla yetinmeyen bir varlıktır. Zima'ya ilk beynin yerleştirildiği o andan itibaren artık Zima'da insan gibi olmaya başladığı için ilk başta insanların yaptığı o hatayı yaparak anlamı, amacı ve mutluluğu dışarıda aradı. Tüm o kalburüstü, sözde entelektüel görünen önemli insanların beğenisini toplamak Zima'nın yegane amacı olabilir miydi? O insanlar kim bilir Zima'nın eserlerindeki mavi şekillere kendilerince ne çok anlam yüklemişlerdi, değil mi? Marcel Duchamp'ın Pisuvar'ını düşünün. 1887 ile 1968 yılları arasında yaşayan Duchamp, hem dönemindeki hem de kendisinden sonra gelen pek çok sanatçıyı etkilemiş ve sanat tarihinin yönünü değiştirmişti. Bir sanat sergisine seri üretimle yapılmış, üstüne sadece imza attığı bir pisuvar göndermişti. Ve dedi ki, amacım güzelliği veya çirkinliğiyle herhangi bir şekilde ilgimi çekmeyen bir obje seçmekti. Yani baktığımda bir ilgisizlik noktası bulmak. Ardından bitmek tükenmek bilmeyen pisuvar sanat mıdır tartışmalarını geride bıraktı. Onca şeyden sonra Zima'da fark etmişti ki yapabileceği en büyük şey sanatıyla ulaşamadığı en güzel tatmin hissine sahip nokta aslında başladığı yere, mutlu olabileceği tek yere, sadeliğe, özüne dönmekti. Sonunda hakikat arayışım bitti. Eve gidiyorum.